Niye mahkemeye gidiyoruz? Gittiğimiz müze Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük müzesiymiş. Adalet aramayınca bulunmayan bir şey mi? Ve burası Pismo Beach. Pismo Beach değil mi? Ne burası? Ben Pismo Beach hatırlıyorum. Bence Pismo Beach. Bakarız şimdi haritadan. Dur. Biz buraya geçen geldiğimizde güneyden kuzeye çıkarken de gelmiştik. Ondan bir karavanımız tarihliydi. Gene burada aynen şu karavanı koyduğumuz yere koymuştuk karavanı. Burada dolaşmıştık, video çekmiştik, size de göstermiştik. Kaçtı, 2021 miydi? Acaba drone görüntüleri de var mıydı? Dinosaur Caves dedikleri dinozor mağaralarının olduğu yer. Ama çok enteresan oyuklu kayalar var burada. Şekillerini de zannederim çeşit çeşit dinozorlara benzetmişler. O yüzden dinozor mağaraları demişler buraya. O kadar sıcak ki suya giresim var şu anda. Evet, şimdi Pismo Beach'e geldik. Kanısı da bayağı büyük. Kesin geldik yani. Hiç yanlış olma ihtimali yok. Evet, herkes burada bir Pismo Beach fotoğrafı çekiyor. Şuraya bir information center yapmışlar. Köpekleri kabul etmiyorlar. Orada bir tane daha var ve bu pierin ucundan balina görmek mümkün olabiliyormuş ama yoklar bugün. Bakın adam da çıkmış öyle piknik masasının üstünden balina var mı diye bakıyor ama yok. Ben ta şu uçtaki dinozor kayalıklarının oradan beri bakıyorum ama yok. Vay, plajdan denize ulaşmak için bile bir dünya yol yürümek gerekiyor. Bu kadar geniş plajı ilk defa gördüm galiba. Yani çok uzunları gördüm ama genişini görmedim. Evet bak, bunlar da ben gibi. Güneşlenmek yerine gölgeleniyorlar. Ben olsam ben de oraya otururdum. Sizin şansınıza şimdi bir tane balina çıkar mı? Ne güzel olur. Ama yok. Yok işte yok. Çıkmıyorlar. Şu aşağısı ıslak. Demek oluyor ki gelgit zamanı deniz buralara kadar geliyor. Ve bir sürü deniz kabuğu da var etrafta.
Tren 2 katlı. Resmen bir sus diye işaret etti ya. Bu ana kadar park ettiğimiz en saçma yerdeyiz. Hiçliğin ortasında bir tane tren istasyonunun otoparkına park ettik bu gece. Çünkü ben Overlander'dan Haluk'a dedim ki bu gece sen bul burayı. O da gelmiş burayı bulmuş. Yolun sonu ama inanılır gibi değil, bir sürü insan var. Çünkü tren geliyormuş akşamleyin bu saatte. Tren sesi için kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Gün batımını başka türlü seyredemiyoruz. Güle güle tren. İyi yolculuklar. Burası kaldığımız en saçma bir yer olabilirdi ama sabahleyin kalkıp bu sahilde yürümek muhteşemdi. Bu durumdan tabii ki Sherlock da çok mutlu. Ve inanamayacaksınız ama Haluk da bizimle birlikte yürüdü. Bakın ne kadar yürüdük. Kumsaldaki izler. Burası kapanmış bir köprü. Güzel de bir inşaatı var. Yanından da bir demiryolu köprüsü geçiyor. Artık yaya geçişine bile yasaklamışlar ama biz çaktırmadan girdik içeri. Başımıza bir iş gelmeden gideriz herhalde. Kapıya yazmışlar giriş yasak diye. Kuşların sesleri çok güzel geliyor. Bunların adı house finch'miş. Türkçe'de nedir bilmiyorum. Ama burası da çok güzel. Üstünde olduğumuz köprü de güzel. Ama dışarıdan daha iyi görünüyor. Burada belli olmuyor. İnsanoğlu eline eteğini çekince doğa hemen olaya el koyuyor. Bakın yolun devamı böyle. Artık orman olmuş. Ağaç bu tarafa doğru büyümüş. Bu dayan olmayınca yayılmış yolun üstüne. Yolun üstüne otlar kaplamış. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Karşıdan o dağların arasından buraya bir nehir akıyor. Ama üzerine bu yolu yapıp bir şekilde arayı kapatıyorlar. Niyeyse anlamadık o kısmını. Şu aşağıya da buraya balık geçiş noktası bırakıyorlar. Balıklar, göç eden balıklar oradan buraya, buradan oraya rahatlıkla geçebilsinler diye böyle bir alan bırakmışlar. Yani nehir bu toprağın altında akmaya devam ediyor. 4 tane ada var. Bir tanesi şuradaki rafinerinin arkasında. Biri ikinci rafinerinin arkasında. Biri şu büyük olan. Bir tane de orada ufak. Bunların hepsi Channel Islands National Park olarak geçiyor. Ve bu adaların isimleri ilk küçük ada Anacapa, ikincisi Santa Cruz, üçüncü Santa Rosa ve dördüncü San Miguel. Santa Rosa ve Anacapa'ya gidiş var. Şuraya da Santa Barbara kanalı diyorlar. 4-6 mil arasında bir açıklık varmış denizin gitgeline bağlı olarak. Bakalım gidebilecek miyiz? Yine bir tren yolu müzesiyle karşınızdayız. Ve bizim geçen gittiğimiz müze Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük müzesiymiş. Bu biraz küçük, ufak tefek bir müze. Bakalım neye benziyor. Gidip göreceğiz şimdi. Oh, bu ne? Komik. Komik bir müzeymiş. Böyle tek katlı bir yere şöyle bir yer kurmuşlar. Şunlar trenleri içeriye depolamak için kullanılıyor. Raydan alıyor, çevirip öbür tarafa koyuyor. Raydan alıyor, çeviriyor, koyuyor sırayla. Burası ön büro.
Gene bir soba. Tabii ki o zamanlarda ofisin çalışma yerleri, dosyaları. Her bir şeyin ne olduğunu gösteren burada ama İspanyolca bir yazı var. Ne diyorsun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Trene bineceğiz. Biletimizi aldık. Bakayım biletlere. Bak bak. Bizim çocuk sevindi bu işe. Trene bineceğiz. Trenimiz geldi. Come on aboard any of the first 3 cars. Thank you. First 3 cars, these ones? Yeah. Oh, here. 1, 2, 3. Okay. They go for the station? No, we're gonna put it the same track. Olay şu ki çocuk soruyor, adam bıkmadan, usanmadan cevaplıyor bütün sorularını. Yani yeter artık bir kapa çeneni demiyor. Put the train on track. Ve çocuklar böyle öğreniyorlar, böyle ilerliyorlar. Put the tracks and rails on this car or two or whatever. And then just drive it off. For us? Ready? 1, 2, 3. Oh, All right. That was a cute one. And then because we're in the station, the bell. Because we're in the station, it's the bell. Whenever there's like crossings, or whenever there's like workers like working around the track, or whenever we're in the station, we put the bell. Yeah, some of the other ones are different. Dangerous! Dangerous! That's not a good spot. That pump. Well, I mean, it's just, you know, the equipment's heavy, so it's not. All right, safe to get off right here. Thank you. Yeah, in a second. Wait till everyone gets off first, so that you're going. Haluk, niye mahkemeye gidiyoruz? Buradaki mahkemeler güzelmiş. Mahkemeler mi güzelmiş? Mahkemenin güzeli mi olur be? Öyle diyorlar. Hoppala. İyi hadi gidelim de yani. Mahkeme duvarı gibi surat demesinler diye. Mahkeme duvarlarını güzelleştirmişler. Hadi bakalım nasılmış o. İşte mahkeme binasına geldik. Burası dışarısı. Tam bir İspanyol esintisi. Ve önünde de cennet çiçekleri. Pardon, cennet kuşları. Oo, çok büyükmüş. Adaleti bayağı arıyorlar galiba. Haluk. Adalet aramayınca bulunmayan bir şey mi? Ama benim adalet diye bir öğretmenim vardı. Her köşe başından çıkıyordu. Bizim de canımızı okuyordu. Buradan güvenlikten geçip girecekmişiz. Hello, Ay. how you guys doing? Ve normal kapıya bakın. Merdivenlere bakın. Ve kuş sesi var. Ve kuş sesleri. Ve tamam. İnanılır gibi değil, inanılmaz güzel. O yüzden ziyaret açmışlar burayı.
Vay. Adalet Sarayı diyebiliriz, evet. Adalet Sarayı'nın bahçesi burası da. Aşağıda gelin çekimleri yapılıyor. Ve şimdi mahkeme salonuna giriyoruz. İnanılır gibi değil. Buranın bir mahkeme salonu olduğunu söylemeseniz kimseyi inandıramazsınız, ikna edemezsiniz. Şuradan başlıyor. Burada yaşayan Santa Barbaralı Canalino kabilesinin İlk denizden gelenleri karşılaması. 1542. Columbus'un ilk gelişinden 50 sene sonra. 1602. Şurada. ...1846... ve minerallerin bulunuşu, hayvancılık, tarım, Salvador Pasadas, o ne demek bilmiyorum. 1786. 1786'da Fermin de Lucen burayı ilk Santa Barbara'yı kuran kişiymiş. Bu arada şu arkada aynı bizim Türkiye'de saraylarda padişahların arkasına izlediği yerler gibi küçük penceremsi yerler var. Zannediyorum onların arkasından birileri buraları seyredebiliyormuş ama oralara tabii ki biz giremiyoruz. Şu ana kadar Amerika'da gördüğümüz en göz alıcı bina diyebilir miyiz? Süslü, boyalı. Evet, eski dünyadan kalma. Doğru diyorsun. Aslında 1800'lü yıllarda yapılmış, yıkılmış, tekrar yapılmış ama içinin süslemeleri, düzenlemeleri çok güzel. Ya şu Kızılderililere bakın. Gelenlere nasıl bakıyorlar orada merakla. Nasıl güzel çizmişler. Aa, kim bunlar, ne geliyor? Sakin sakin bekliyorlar. Ama bunlar neyle geliyorlar? Toplarla, tüfeklerle. Oradan böyle bir alana geliyoruz ve inanmayacaksınız. Burası gerçekten çalışan bir mahkeme alanı. İnsanlar burada çalışıyorlar hala. Müze gibi yapmamışlar yani. Kullanılan bir yerde geziyoruz şu anda. Merdivenlere bakın. Buralarda mahkemeler devam ediyor. Bunlar büyük ihtimal mahkeme için gelmiş insanlar. Biz geziniyoruz burada böyle ama. Eski telefonlardan bile var.
Yes. You know, it'll Yeah. have like it'll have a Fall moment. out. Yeah. Fall down. They told us we were rookies. They claimed our time was done. Said we'd never make it before the setting sun. But dust just fuels our vision, and scars just mark our pride. The wind can't shake our mission. We ride with time and tide. They said you're just rookies. They said you're too old. Said you won't make it down that road so cold. But the road keeps calling like a song so shrill. Yeah, the road keeps calling, and we ride at will. The older that we wandered, the faster flew our feet. Each stumble made us bolder. Each dawn brought strength so